Bu videomuzda, Şakir Paşa'nın ölümünün hemen ardından başlayan Birinci Dünya Savaşı ile 1919 yılında başlayacak Kurtuluş Savaşı arasında geçen zamanda Şakir Paşa ailesinin yaşadıklarından kısaca bahsedelim. Şakir Paşa'nın oğlu Cevat Şakir tarafından öldürülmesinden birkaç ay sonra Kasım 1914'te Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na katılmış ve böylece Osmanlı'da savaş yılları başlamıştır. Şakir Paşa'nın ölümüyle Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'na katılması arasında geçen kısa zamanda Şakir Paşa'nın kızı Ayşe, nişanlısı Ahmet Bey ile evlenmiştir. Savaşın patlamasından ve Osmanlı'nın Fransızlara karşı savaşa girmesinden sonra ise İsmet Hanım'ın küçük kızları Fahrel Nisa ve Aliye'nin devam ettikleri İstanbul'daki Fransız okulu Notre Dame de Sion kapanmış ve kızlar yabancı dil eğitiminden geri kalmasınlar diye Pansiyon Bragiot diye başlamışlardır. Suat ise aynı dönemde Galatasaray Lisesi'ne devam etmiştir. Üç çocuğu özel okullarda okuyan ve savaş yüzünden hayat pahalılığı oldukça artan bu dönemde İsmet Hanım'ın kısıtlı geliri ise, ölen kocasından bağlanan dul maaşı ile Şakirpaşa apartmanındaki birkaç daireden gelen kira paralarıdır. Bu nedenle adada bulunan Şakirpaşa Köşkü'nde 2 beslemeden başka tüm çalışanların işine son verilmiş ve köşkün çoğu odası kapatılmıştır. Savaşın başladığı kış ailenin bütün erkekleri de savaşta etkin görevlere çağrılmışlardır. Bu kapsamda Hakkiye Hanım'ın eşi Emin Bey, 1915 yılının ilk aylarında Osmanlı İmparatorluğu'nun doğu bölgesinde Çar kuvvetleri tarafından istila edilmiş olan Rus cephesine, İsmet Hanım'ın en küçük kardeşi Nedim Bey, İngiltere ve Fransa'nın ağır saldırılarda bulunduğu Gelibolu'ya gitmiştir. Ayşe Hanım'ın eşi Ahmet Bey ise İngilizlerin Basra Körfezi yoluyla almayı düşündükleri Bağdat'a vali vekili ve 13. Ordu komutanı olarak atanmıştır. Kocası ölen, büyük oğlu hapiste yatan, damatları da savaşa gitmiş olan İsmet Hanım, babalarının ölümünden sonra ağabeyleri Cevat'a cephe alan kızları Hakkiye ve Ayşe ile Cevat'ı savunmasından dolayı bitmek bilmeyen tartışmalar yaşamış ve en sonunda bir tekkede hasta ve fakirlere yardım ederek kendini büsbütün dine verdiği bir yaşam yolunu seçmiştir. Küçük kızlardan Aliye ve ablası Ayşe bu dönem yaşadıklarından şikayet ederlerken, Madame Bragiotti ile çalışmaktan mutlu olan Fahrel Nisa ise annesinden para almamak için renkli kartpostallar yapıp yakındaki bir kırtasiyeciye satarak karşılığında boyalar, fırçalar ve defterler almıştır. Hakkiye Hanım ise eşi Emin Bey cephedeyken bir askeri hastanede gönüllü hemşire olarak çalışmış ve bu süreçte küçük kızı Füreya'yı sessiz sedasız büyütmüştür. 1918'in sonlarında Osmanlı İmparatorluğu iyice küçülerek Anadolu Yarımadası ve Trakya'da küçük bir toprakla sınırlanmış, İstanbul dahi İngiliz, Fransız ve İtalyan işgali altına girmiştir. Bu dönemde Emin Bey Boğazlar Komutanlığı'na terfi etmiş ve İngilizlerin dikkatli gözetimlerine karşın Kurtuluş Savaşı hazırlıklarının başladığı Anadolu'ya silah kaçırılmasını sağlamıştır. İşte bu ağır durum altında 15 Mayıs 1919'da İzmir'de işgal edilmiş ancak Yunan işgalinden tam 4 gün sonra Mustafa Kemal Samsun'a ayak basarak ve bütün bir ulusu arkasından sürükleyerek Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Yeni içeriklerimizi anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.